Ahu Ela'yla Küçük Ayıcığın maceraları. "Hadi, yağan yıldızların altında yürüyelim biraz," dedi Ahu Ela, Küçük Ayıcığını alarak. Büyük Ayı'yı da unutmamıştı. "Sen de bize katılır mısın?" "Elbette, size katılmayı çok isterim," diyerek onlara katıldı. Üçü birlikte ormanın yumuşak patikalarına doğru yürümeye başladılar. Gökyüzü geceye yavaşça mor bir örtü sererken yıldızlar birer birer parlamaya başladı. Ahu ayıcığını sıkıca tutarak sordu. "Büyük Ayı, yıldızlar gerçekten düşer mi bazen?" Büyük Ayı kocaman bir gülümsemeyle cevapladı. "Düşmezler aslında ama bazen dilekleri taşımak için yeryüzüne uğrarlar. Kim bilir, belki bu gece bir dileğinizi gerçekleştirmeye gelen bir yıldızla karşılaşırız." Küçük ayıcık heyecanla zıpladı. "O zaman ben hemen bir dilek hazırlamalıyım." Yağmur ince ince yağarken Ahu'nun neşesi hiç eksilmiyordu. Ayıcığını elinden tutmuş, küçük su birikintilerine basarak yıldızların altında hoplayıp zıplıyordu. Her damla göğe ait bir müzik notası gibiydi. Her yıldız bir dileği fısıldıyor gibi. Büyük Ayı biraz arkalarından geliyordu ama gözleri hep üzerlerindeydi. O, ormanın koruyucusuydu ve bu gece gökyüzüyle yeryüzünün buluştuğu nadir gecelerden biriydi. Birden gökyüzünden döne döne gelen bir yıldız Ela'nın önüne düştü. Ne sıcaktı ne soğuktu. Parlayan küçük bir taş gibiydi. Üzerinde minik bir yazı vardı. "Yıldız bahçesi sizi bekliyor." Ela heyecanla Büyük Ayı'ya seslendi. "Bak, gerçekten bir yıldız düştü ve bize bir yerden söz ediyor. Hadi oraya gidelim." Büyük Ayı başını salladı. "Yıldız bahçesi sadece kalbi temiz olanların gidebildiği sihirli bir yerdir. Ama siz hazırsınız. Hadi, maceramız başlasın." Ela, küçük yıldız taşını avucunda sımsıkı tutarak ileriye doğru baktı. Yağmur hafiflemişti. Gökyüzü ise hala parıltılarla doluydu. Büyük Ayı, yıldızın gösterdiği yöne doğru yürümeye başladı. Ayıcık da küçük adımlarıyla onları takip etti. Patikanın ucunda ağaçların dalları bir kemer gibi birleşmişti. İçinden hafifçe mavi bir ışık sızıyordu. Büyük Ayı durdu ve kulağını eğdi. "Sessiz olun, duyuyor musunuz?" dedi fısıltıyla. Ela dikkat kesildi. Hafifçe çınlayan bir melodi geliyordu ağaçların arasından. Sanki rüzgar bir müzik kutusunun kapağını açmış gibi. Üçü birlikte kemerin altından geçince birden ortam değişti. Ağaçların yaprakları yıldız şeklini almıştı. Yerdeki çimenler kar gibi yumuşaktı ama ayak bastıkça ışık saçıyorlardı. Her adım bir renkli parıltıya dönüşüyordu. Birden bir ses duyuldu. "Hoş geldiniz yıldız yolcuları." Karşılarında yarı saydam, parlayan tüyleri olan bir yaratık belirdi. Bezleri ay ışığı gibi sakindi. Boynunda asılı duran yıldız şeklindeki kolye hafifçe titriyordu. "Ben Lumina, Yıldız Bahçesi'nin bekçisiyim. Bu gece çok özel bir gecedir. Çünkü sadece kalbi cesur ve hayal gücü yüksek olanlar buraya ulaşabilir. Ve siz bunu başardınız." Ahu gözlerini kocaman açtı. "Gerçekten bahçeye gidebilecek miyiz?" Lumina gülümsedi. "Evet, ama önce 3 yıldız bulmanız gerek. Her biri farklı bir sınavın sonunda açığa çıkar. Cesaret, kibarlık ve dostluk yıldızları. Bu 3 yıldız sizi bahçeye ulaştıracak." Cesaret yıldızı ve karanlık orman gölü. Lumina, avuçlarında parıldayan 3 küçük yıldız parıltısını Ahu'nun eline doğru üfledi. Yıldızlardan biri döne döne göğe yükselip kuzey yönüne doğru süzüldü. Gökyüzünde ışıl ışıl bir iz bırakarak uzaklaştı. "Cesaret yıldızı sizi bekliyor," dedi Lumina. "Ormanın en sessiz yerinde, sadece en cesur adımların ulaşabileceği bir gölün kalbinde saklı." Ahu Ela'nın içinde bir kıpırtı belirdi. Hem merak, hem biraz korku. Ayıcık onun elini daha sıkı tuttu.
Büyük ayı ise ciddi bir ifadeyle ileriyi süzdü. "Unutma Ela," dedi yavaşça. "Cesaret korkmamak değil, korkarken de adım atabilmektir." Gökten düşen yıldızın izini takip ederek ormanın derinliklerine daldılar. Ağaçlar gittikçe sıklaştı, dallar birbirine karıştı. Kuş sesleri sustu. Sanki ormanın nefesi bile tutulmuştu. Her adımda yapraklar çatırdıyor, hafif rüzgar fısıltılar gibi geçiyordu kulaklarının dibinden. Derken ağaçlar birden açıldı. Önlerinde bir göl belirdi. Ama bu sıradan bir göl değildi. Göl gece gibi karanlıktı. Su simsiyah duruyordu. Sanki gökyüzü yere düşmüş, orada kalmıştı. Hiç dalga yoktu. Sessizlik kulaklarda yankılanıyordu. Gölün tam ortasındaysa göz alıcı bir ışık titreşiyordu. Cesaret yıldızı. Ama oraya ulaşmak neredeyse imkansız görünüyordu. Ne köprü vardı, ne bir tekne. Göl onları çağırıyor gibiydi. Ama aynı zamanda içine çekmek ister gibi sessiz ve derindi. Ela yavaşça suya yaklaştı. Ayak ucu değdiğinde su parladı. Tıpkı yıldızlar gibi. Ayıcık biraz geri çekildi. Gözlerinde korku vardı. "Ben biraz korkuyorum," dedi incecik sesiyle. Ela yıldız ışığına baktı. Kalbindeki sesi dinledi. Sonra ayıcığa döndü. "Ama biz birlikteyiz. Korkmak normal. Ama el ele verirsek yaparız." O an gölün yüzeyinde bir şey oldu. Parlayan yıldız ışığı büyüdü ve sonra gölün üzerinde bir taş belirdi. Parlıyordu. Sonra bir diğeri. Ama yalnızca bir adım atıldığında bir sonraki taşı gösteriyordu. Bunlar sıradan taşlar değildi. Cesaret taşlarıydı. Yalnızca korkusunu aşanlar görebiliyordu. Ahu Ela derin bir nefes aldı. Büyük ayı gözleriyle onu destekledi ve ilk adımı attı. Taş parladı. Bir adım daha, yeni bir taş parladı. Ayıcık hala tereddüt içindeydi. Göl karanlıktı. Altında ne olduğu belirsizdi. Ela elini ayıcığa doğru uzattı ve ayıcığın elini tuttu. "Korktuğunda elimi yavaşça sıkabilirsin," dedi gülümseyerek. "Buradan birlikte geçeceğiz." Ayıcık Ela'nın elini sımsıkı tuttu ve o da adımını attı. Önlerinde yeni bir taş belirdi. Göl her adımda biraz daha parlıyordu. Taşlar onların cesaretine karşılık veriyordu. Su ayaklarının altına ışık döşüyordu sanki. Ve sonunda gölün ortasına ulaştılar. Orada gökten düşmüş gibi duran minik bir yıldız suyun üstünde duruyordu. Ela eğildi, avuçlarını uzattı. Yıldız hafifçe titreşerek onun ellerine süzüldü. O an gölde yankılanan bir ses duyuldu. "Cesaret yıldızı senindir." Gökyüzü bir anda yıldızlarla doldu. Ahu Ela ve arkadaşları gölün üzerinden geri dönerken artık biraz daha cesur, biraz daha parlıyordu içleri. Kibar yıldız ve renkli rüzgar çayırı. Cesaret yıldızı Ela'nın elinde parlıyordu. Ormanın göbeğindeki göl onları sınamış ama birlikte olmanın gücüyle yıldızı kazanmışlardı. Şimdi gökyüzünde ikinci bir ışık döndü. Bu kez yol, çiçeklerin rüzgarla konuştuğu bir yere gidiyordu. "Sıradaki yıldız, kibar yıldız," dedi büyük ayı. "Bu yıldız, başkalarına nazik davranabilenlerin kalbinde parlar." Yolculukları onları renkli rüzgar çayırına götürdü. Bu yer çiçeklerle doluydu. Mor, sarı, turuncu. Ama çiçekler hafifçe eğilmiş, suskun görünüyordu. Rüzgar esiyor ama melodisi yoktu. Sessizlik tedirgin ediciydi. Sanki doğan nefesini tutmuş gibiydi. Tam o sırada incecik bir ses rüzgarın içinden süzüldü. "Lütfen biri yardım eder mi?" Ela ve ayıcık sesin geldiği yöne döndüler. Çalıların arkasından iniltiler geliyordu. Yaklaştıklarında çalılıkların içine sıkışmış kocaman kabarık tüyleri olan minik bir yaratık gördüler. Ama bu sıradan bir sıkışma değildi. Minik yaratık bir uçurum kenarındaki sarp patikadan kayıp yuvarlanmış, dikenli sarmaşıkların arasına savrulmuştu. Patika o kadar dardı ki yanlış bir adımda aşağıdaki kayalara düşmek mümkündü. Yaratığın tüylü kuyruğu sarmaşıklara dolanmış, kıpırdaması imkansız hale gelmişti. Gözleri yaşlarla doluydu.
Bir yandan ağlıyor, bir yandan da "Lütfen canımı acıtmayın" diye fısıldıyordu. Ayıcık hemen öne atıldı ama sarmaşıklar hışırdayarak onu geri itti. Onları koruyan sihirli dikenler vardı. Ela yere diz çöktü ve nazikçe konuştu. Seni buradan kurtaracağız. Hiçbir şey yapmadan önce seni dinlememiz gerek. Minik yaratık başını salladı. Kuyruğum, eğer çekerseniz kopabilir ama altımdaki taş da kırılmak üzere. Ela gözlerini yaratığın altına çevirdi. Gerçekten de üzerinde durduğu taş parçası çatlanmıştı. Her şey dikkatle ve sevgiyle yapılmalıydı. Ela bir an düşündü. Sonra yağmurluğunu çıkardı, sarmaşıkların üstünü örttü. Bu onları yumuşatır, dedi. Ayıcık, şimdi lütfen yavaşça çek. Ayıcık yavaşça çekince sarmaşıklar hışırtıyla gevşedi. Ela ince bir dal parçasıyla yaratığın kuyruğunun altındaki düğümleri çözdü. En sonunda tüyler serbest kaldı. Tam o an taş kırıldı ama ayıcık yaratığı havada yakaladı. Minik yaratık Ela'nın kucağına atladı, titreyerek. Siz bana zarar vermediniz, dinlediniz. Teşekkür ederim. Ela nazikçe başını okşadı. Artık güvendesin, biz buradayız. O an rüzgar melodisini yeniden çaldı. Sessiz çayır birdenbire canlandı. Çiçekler tek tek doğruldu. Rüzgar gülü gibi döndüler, gökyüzünden bir yıldız indi ve Ela'nın eline usulca dokundu. Kibar yıldız senindir. Dostluk yıldızı ve kayıp yol. Ela'nın elinde artık 2 yıldız vardı. Cesaret ve kibarlık. Parmaklarının arasından ışıldayan bu yıldızlar, geçtikleri sınavların sessiz ödülleriydi. Ama son yıldız için gökyüzü bu kez sessizdi. Ne bir ışık döndü, ne bir yön gösterildi. Tam o sırada ormanın içinden garip bir uğultu yükseldi. Rüzgar aniden yön değiştirdi ve patika, geldikleri yol, çalılar hepsi silindi. Sanki orman onları unutmuştu. "Yol nereye gitti?" dedi ayıcık, etrafına şaşkınlıkla bakarak. Büyük ayı durdu, burnunu havaya kaldırıp derin bir nefes aldı. Sessiz ama boş değil. Sanki bir şey bizi izliyor ya da bir şey bizden bir şey bekliyor. Ela gözlerini kısarak etrafı taradı. "Bu bir sınav olabilir," dedi yavaşça. "Birbirimizi sakın kaybetmeyelim," dedi hafif tedirginlikle. Ağaçların arasından ilerlerken ayıcık ayağına takılan şeyi fark etti. Eğildi, yosunlarla kaplı bir taşı ortaya çıkardı. Taşta oyulmuş bir ok vardı. Ama yönü gösteren ucu kırılmıştı. "Bu bir işaret ama tamamlanmamış," dedi. Ela biraz ileride toprağa gömülmüş bir şeyin ucunu gördü. Çekince parçalanmış bir harita kenarı gibi görünen eski bir ip çıktı. Üzerinde solmuş semboller vardı. Büyük ayı da kuru yaprakları süpürünce taşların arasında çizilmiş çok eski bir işaret buldu. Yuvarlak içindeki 3 küçük parmak izi. "Bunu hatırlıyorum. Bu tek başına olmaz anlamına gelir." Hepsi bulduklarını ortaya serdi. Taş, ip ve semboller birleştikçe yavaş yavaş bir yol haritası ortaya çıktı. Gösterilen yer ormanın en yüksek ağacıydı. Gölgeçam. Gövdesi o kadar yüksekti ki tepesi bulutlara değiyor gibiydi. Ve kabuğu tırmananı geri iten kaygan reçineyle kaplıydı. "Bu kolay olmayacak," dedi Ela. "Ama birlikte denersek." Ayıcık öne çıktı. Güçlü kollarıyla ilk halkayı yaptı. Ela onun omzuna çıktı. İpi yukarı fırlattı ama tutunacak dal yoktu. Ela ağacın dibindeki taşları dizdi, sıçrayarak ipi bir dala geçirdi. Büyük ayı ise ipi altta sabitleyerek ağırlığı dengeledi. Her biri diğerine destek olmadan yukarı çıkamazdı. Her kayışta biri düşecek gibi olduğunda diğeri hemen elini uzattı. "Birbirimize güvenmeliyiz," diye fısıldadı Ela, ipten kayarken ayıcık onu bileğinden tuttuğunda.
En sonunda üçü birden nefes nefese ağacın en tepesine ulaştılar. Rüzgar yukarıda daha güçlüydü ama bu sefer dostça esiyordu. Dalların arasından yumuşak bir ışık indi. Gökyüzünden süzülen yıldız parıldayarak üçüne birden dokundu. Sanki her birinin kalbindeki sıcaklığı ölçer gibi. Ve bir ses yankılandı rüzgarın içinden. Dostluk yıldızı sizindir. Çünkü siz birbirinize güvenerek yolunuzu buldunuz. Ela yıldızı iki eliyle tuttu. Bu önceki yıldızlardan farklıydı. Hafifti ama içi sımsıcaktı. Tıpkı bir arkadaşın elini tutmak gibi. Yıldız bahçesi ve sürpriz hediye. Her birinin elinde birer yıldız vardı. Cesaretleriyle geçtikleri gölün ortasındaki yıldız, kibarlık yıldızı ve dostluk yıldızı. Her biri farklı renkler saçarak parlıyordu. Ve 3 yıldız birlikte gökyüzüne doğru birbirlerinin etrafında dönerek birleşti. O anda önlerinde bir geçit açıldı. Yıldızlardan oluşan bir kapı. Arkasındaysa rengarenk bir bahçe görünüyordu. İçeri adım attıklarında gözlerine inanamadılar. Çiçekler müzik çalıyor, kelebekler ışık gibi parlıyordu. Yerde gökkuşağı renklerinde taşlar onlara yön gösteriyordu. Her adımda ayaklarının altından sevgiyle fısıldayan minik sesler duyuluyordu. Cesaretin için teşekkür ederiz. Nazik kalbin için minnettarız. Dostluğunuz ışığımız oldu. Bahçenin tam ortasında dev bir yıldız ağacı vardı. Işıklarla dolu dalları gökyüzüne uzanıyor ve kalplere iniyordu. Birden ağacın tepesinden 3 küçük yıldız indi. Ahu'nun, Ayıcık'ın ve Büyük Ayı'nın kalplerine dokundu. Ama bu yıldızlar buldukları yıldızlardan daha farklıydı. Her birinin içinden tatlı bir melodi yükseliyor ve melodiye göre renk değiştiriyorlardı. Ela bu yıldızlara hayran kalarak şaşkınlıkla sordu. Bu yıldızlarda neyin nesi? Lumina bir kez daha belirdi. Gülümsüyordu. Bu yıldızlar sizin gibi iyi kalpli kişilerin başkalarına ışık olması için. Artık siz yıldız bahçesinin elçilerisiniz. Bu yıldızlar paylaştıkça çoğalır. Gittiğiniz her yerde ihtiyacı olan birine bir yıldız bırakabilirsiniz. Ahu Ela, Ayıcık ve Büyük Ayı birbirlerine baktı. Gözlerinde sevinç vardı. Hadi şimdi geri dönelim. Paylaşacak çok yıldızımız var, dediler. Ve o gece gökyüzünde bir değil 3 yıldız birden kaydı. Ela, Küçük Ayıcık ve Büyük Ayı macera dolu bir günün ardından yıldızların büyülü ışıkları altında gözlerini kapattılar. Gece onları rüya gibi bir yolculuğa çağırıyordu. Ay ışığı yavaşça gökyüzüne yükselirken yıldızlar fısıldayan dostlar gibi onlara yeni serüvenler vaat etti. Ela ve küçük dostları hayallerinin kanatlarında uçarken gecenin gizemli masalı usulca yollarını aydınlatıyordu. Ben Ahu Ela, yaşadığım bu macerayı size anlatmaktan mutluluk duydum ve beni sevdiyseniz lütfen abone olun. Teşekkür ederim.